Geliyorum. Oğlum adam gibi oynuyorsan oyun, oynamıyorsan siktir git lan. PlayerUnknown's Battlegrounds, yani bilinen adıyla PUBG, bir zamanların vazgeçilmez oyunu oldu. Herkes telefondan PUBG oynar hale gelmişti. Peki bu oyun nasıl ortaya çıktı? PUBG'yi bu kadar keyifli yapan neydi? Bunları merak ediyorsanız abone olup like butonuna basın ve videonun devamını izlemeye başlayın. İlk olarak 2017'de Steam'de erken erişimde çıkan PUBG, Battle Royale denilen bir oyun türündeydi. Bu türde daha önce çıkan oyunlar vardı ama çok da popüler sayılmazlardı. Battle Royale tarzında ilk oyunlar Minecraft, Hunger Games modu ve Arma 2'nin DayZ moduydu. İşte PUBG bu türde çıkış yaptıktan sonra en popüler Battle Royale oyunu diyebiliriz. Bu oyunun yapımcısı Brandon Green aslında Arma 2'nin DayZ modunu geliştiren kişiydi. 2000'li yıllarda çıkan Japon filmi Battle Royale'den esinleniyor ve kendi oyununu yapmaya karar veriyor. Peki oyunun adı neden PlayerUnknown's Battlegrounds? Bu bilinmeyen oyuncu kim? Tabii ki geliştirici Brandon'ın ta kendisiydi. Online oyunlarda kullandığı takma adı PlayerUnknown, yani bilinmeyen oyuncu. Bu ismi geliştirdiği oyuna verdikten sonra bilinmeyen oyuncunun savaş alanları PUBG böyle ortaya çıkıyor. Oyun 2017'de çıktığında bayağı ilgi gördü ve 2018'de mobil sürümü PUBG Mobile ücretsiz olarak yayınlandı. Zaten telefonlarda oynanan bu PUBG sürümüyle bütün dünyada oyunlarla ilgili ya da ilgisiz herkesin bir şekilde oyunu tanımasını sağladı. Bizim çocuk PUBG midir nedir kafasını telefondan kaldırmıyor diye şikayet eden anne babaları duyar olduk. Battle Royale türü PUBG ile tanınmaya başlandı yani. Battle Royale deyince geniş bir haritada aynı anda başlayan oyuncuların birbirlerine karşı verdiği mücadeleden bahsediyoruz. Haritada rastgele silahlar ve mühimmatlar dağıtılıyor. En hızlı davranıp etrafı araştırmalı ve bulabildiğimiz en iyi silahları toplayıp rakiplerimizi etkisiz hale getirmeliyiz. Çünkü bu oyunlarda beklemek demek ölüm demek. Tabanca bulan bir kişi makineli tüfek karşısında oldukça zorlanıyordu. Pusuya düşürüp rakipleri tabancayla da halledebilirsiniz ama çok sayıda oyuncu varken mutlaka iyi silah ve mühimmat bulmak gerekiyor. PUBG'nin başarısını gören firmalar her zaman olduğu gibi bu türde farklı oyunlar yapmaya başladılar. Pastadan paylarını almak istiyorlardı. Bu oyunlardan en bilinenler Fortnite, Apex Legends, Call of Duty gibi oyunlar ve bu tarz yığınla ücretsiz oyun çıktı. Bunlar da fena değildi. Bayağı oynandılar. Hatta çoğu günümüzde de oynanmaya devam ediyor. Ama hiçbiri PUBG kadar ses getirememişti. Tabii ki PUBG artık eski popülerliğini kaybetti. Mobil oyun oynamak zordu çünkü dokunmatik ekrandan kontrol etmek bayağı insanı zorluyordu. Bunu emülatörle bilgisayarda oynayabiliyorduk fakat o zaman da hem oyuncular arası dengesizlik oluyordu. Yani ben mouse'la oynarken karşımdaki dokunmatik ekranda hedeflemek için uğraşıyordu. Hem de emülatör oyunun biraz yavaşlamasına sebep oluyordu. Bu yüzden PUBG Lite adında oyunun PC sürümü de çıkmıştı. Yani Steam'de PUBG vardı ama ücretliydi. PUBG Lite tıpkı PUBG Mobile gibi ücretsiz oynanabiliyordu. Sonrasında Lite kapandı ve Steam'deki PUBG ücretsiz hale geldi. Oyun neden keyifliydi derseniz online olması ve takım olarak da oynayabilmek oyunu keyifli hale getiriyordu. Yani haritada 100 küsür oyuncu varken tek başına veya duo, yani ikili takım ya da dörder kişilik takımlarla düşmanları yenmeye çalışıyorduk. Takımla oynamak hem keyifliydi hem hayat kurtarıyordu. Bazen de takım birbirine giriyordu ve olaylar iyice karışıyordu. O kadar komik anlar yaşıyorduk ki videonun sonunda 1 dakikalık bölümde yaşadığım komik bir anı eklemek istiyorum. Mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Farklı haritalarda çok çeşitli mekanlarda savaşıyorduk. Çöl haritası, karlı bölümler, ormanlar, tepeler, taktiksel savaşı sonuna kadar yaşamanızı sağlıyordu. Etkili silahlar ve zırhlar vardı oyunda. Mesela dürbünlü tüfekleri iyi kullananlar diğerlerini keklik gibi avlıyordu. Bazen bir yerde pusuda beklerseniz yaklaşanları sesinden fark edip onları avlayabiliyordunuz. Aynı şekilde araba, motosiklet gibi araçlar haritada gezinmek için bayağı bir faydalıydı. Ama ses çıkarınca açık hedef haline geliyorduk. Oyunun asıl zorluğu haritadaki güvenli alanın daralmasından kaynaklanıyordu. Yani tüm oyuncular yeni başlayınca haritada güvenli bir alan vardı. Belli sürelerle bu alan daralıyordu. Siz de bu alanın dışında beklerseniz yavaşça enerjiniz azalıyor ve belli bir süre sonra bu alandan çıkmazsanız da ölüyordunuz. Ama bu güvenli çember daraldıkça onun içinde kalmak ve diğer oyuncular tarafından avlanmadan onları etkisiz hale getirmek gerekiyordu. Son hayatta kalan oyuncu ya da takım da oyunu kazanıyordu. Anlattığım komik anlar o kadar keyifli oluyordu ki bazen tüm takım arkadaşları ölse de bizi oyun oynarken izleyebiliyorlardı ve oyunu kazanırsak onlar da kazanmış sayılıyordu. Bazen de arkadaşımızın sürdüğü araç kaza yapıyordu ve oyunu baştan kaybediyorduk. Mermi bitince birbirimize mermi veya sağlık paketi atmak, birbirimizi tehlikeli
alanlardan araçla kurtarmak gibi hareketler oyunu daha keyifli yapıyordu. Bir kere 4 kişilik oyunda güvenli alandan yürüyerek çıkmak çok zordu. Adamları arabayla gidip kurtardım ama ben bayılınca beni bırakıp gitmişlerdi. Yani oyunda bile olsanız bazı insanların ne kadar acımasız ve hain olduğunu anlıyordunuz. PUBG bir zamanlar keyifle oynadığımız oyunlardan bir tanesiydi. Şimdi eski popülaritesi yok ama bir zamanlar fırtına gibi esti PUBG. Sonra her şey gibi onun da miadı doldu. Yani her şey zamanında güzel ve yaşanıp geçip gidiyor. Tıpkı hayatlarımız gibi. Farklı ve yeni videolarda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Öldüreceğim hepinizi. 2 numara, 3 numara, 4 numara hepinizi öldüreceğim. Bakın şimdi öldüreceğim hepinizi bak. Sebep? Konuma göre en yakın 3 numara. O yüzden ilk önce 2 numarayı öldüreceğim. Geliyorum. Ya oğlum adam gibi oynuyorsan oyun oynamıyorsan siktir git lan. Seni 2 defa öldüreceğim. Senin amına koyayım ben. Katılıyorum aynen. Gidebilirsin. Seni 2 defa öldüreceğim. Gelin lan birleşin şunu bir amına koyak şunun da bir siktirsin gitsin. Bak özür dile affedelim. Ya ne affedeceksin ya vurun şunu amına koydum bunu ya. Yanlış adama çarptın. De ki ben Olmadı. hata ettim. Ayıp Abi, ettin. abi özür dilerim. Ayıp be abi. Ne? Ayıp be abi. Lan sen sıktın bana, ben ne yaptım? Oğlum amına koydum ben. Siktir. Kalk amına koydumun oğlu.